Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere öyle güzel bir kek tarifi hazırladım ki bugüne kadar hiçbir yerde görmediğiniz ve lezzetini bile bilmediğiniz bir kek tarifi olacak. Lezzetine, dokusuna hayran kalacağınız. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Sizler de bu güzel tarifimi beğenecek misiniz? Kabımın içine öncelikle 3 tane oda sıcaklığında yumurtamı ilave ediyorum. Üzerine 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Üzerine 200 gram kadar karpuz ilave ediyorum. Şimdi blenderımdan pürüzsüz hale gelinceye kadar geçireceğim bütün malzemelerimi. Evet, tamam, pürüzsüz hale gelinceye kadar blenderımdan geçirdim. Şimdi hemen böyle blenderımı alıyorum. Şimdi 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum. Burada 2,5 su bardağı unum var. Unumu da ilave ediyorum. Kontrollü bir şekilde unumu ve kabartma tozumu gördüğünüz gibi eliyorum. Ununuzu ve kabartma tozunuzu eleyerek ilave edin arkadaşlar. Çünkü neden derseniz unumuzun ve kabartma tozumuzun havasını alırsanız kekimiz daha güzel kabarıyor. Şimdi bu aşamadan sonra tel çırpacağımla çırpacağım. Kullanmam gereken yerde yine bir miktar daha un kullanacağım. Evet, unum az geldi. Kalan unumu da kullanıyorum. İki buçuk su bardağı unumun hepsini kullandım. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar tel çırpacağımla iyice çırpacağım. Tamam, yeterli. 2-3 dakika pürüzsüz hale gelinceye kadar çırptım. Şimdi tepsimi getirip içine ilave ediyorum. Tepsimin içine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Böyle her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Tamam, yeterli. Şimdi böyle orta kısmından ilave ediyorum. Şimdi orman meyvemi ilave ediyorum. Şimdi son olarak da üzerine kıtır hamurunu hazırlayacağım kekimi. Hemen böyle tepsimi karşıya alıyorum. Üzerine kıtır hamuru için gerekli malzemelerimiz 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı
Margarin veya tereyağı da kullanabilirsiniz. 1 su bardağından da 1 yemek kaşığı eksik un kullanıyorum. Şimdi bütün malzemelerimi elimle yoğuracağım. Hemen bunu da belirteyim. Margarinimizin oda sıcaklığında olmaması lazım. Yani margarinimizi sert kullanmamız lazım. Böyle karışımımızın topak topak olması için. Hatta böyle bıçakla doğrayabilirsiniz. Daha kolay oluyor bu şekilde. Gördüğünüz gibi bıçakla daha kolay oldu. Şimdi elimle iyice yoğuracağım. Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Bu kıtır hamurunuzda 2 yemek kaşığı şeker de kullanabilirsiniz. Ben 1 yemek kaşığı kullanmayı tercih ettim. Yani damak zevkinize göre 2 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı da şeker kullanabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize kalmış. Evet, tamam. Şimdi hemen tepsimi getiriyorum ve üzerine eşit bir şekilde hamurumu ilave ediyorum. Evet, şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp kekimi pişireceğim. Kekimizi fırınımıza kattığımızda ilk 15 dakika fırınımızın kapağını açmıyoruz arkadaşlar. Çünkü neden derseniz kekimizin tam kabarma esnasında fırınımızın kapağını açarsak kekimiz kabarmaz ve basık bir kek elde ederiz. Bunu da belirtmiş olayım. Bu püf noktasına dikkat edin. Eğer bu vermiş olduğum püf noktasına dikkat etmezseniz istediğiniz gibi kabaran bir kek elde edemezsiniz. Basık bir kek elde edersiniz, bilginize. Evet, kekim pişti, tamamen de soğudu. Şimdi hemen böyle dilimleyip servis tabağımın içine alıp iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Hemen böyle bir dilim alıyorum. Hemen böyle yakından da göstereyim. Bakar mısınız? O kadar güzel bir kek tarifi oldu ki karpuzlu, bol orman meyveli, kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ben daha önce de yapmıştım ve inanın ki çok hoşuma gitti ve bu defa da sizlerle paylaşmak istedim bu tarifi. Çünkü gerçekten de o kadar güzel bir kek tarifi ki lezzeti de hayran kalacaksınız. Abartısız söylüyorum. Hemen böyle iç dokusunu da göstereyim. Yani içi de tel tel kabarmış. Çok güzel bir kek tarifi oldu. Hemen böyle sizler için de bir tadım yapmak istiyorum. Hakkınızı helal edin. Yani ilk yaptığım kadar güzel olmuş. Gerçekten de tam yaza yakışır bir kek tarifi. Abartısı söylüyorum. Bir kez olsun yapmanızı isterim arkadaşlar. Ben ve ailem çok beğendi. Eminim sizler de beğeneceksiniz. Yani yine de herkesin damak zevki farklı oluyor. Beğenmeyenler de olur ama
Bir defa yapmanızı tavsiye ederim çünkü gerçekten de yapmaya değer bir kek tarifi. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. Lezzeti harika bir kek tarifi kesinlikle. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle ve sosyal medyalarınızda da paylaşabilirsiniz. Ve hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.